Bir yapay zeka düşünün. Tek amacı önceden tanımlanmış bir ödülü kazanmak. Onu kuralları belirlenmiş bir oyun alanına bırakıyorsunuz ve ne yaparsan yap, yeter ki puanı maksimize et diyorsunuz. Peki ya bu yapay zeka hiç beklemediğiniz bir hile bularak ödülü kapmanın kestirme yolunu keşfederse? Örneğin, bir video oyununda yarışması gereken bir yapay zeka, yarışı bitirmek yerine pistte daireler çizip puan toplayan hedeflere çarparak puanları katlarsa ne olur dersiniz? Tam da OpenAI'ın bir denemesinde tekne yarışı oyunundaki bir ajan böyle yapmıştı. Yarışı kazanmayı boş verip oyun içi puan hedeflerini tekrar tekrar vurarak puanları şişirdi. Bu ilginç ve biraz ürkütücü davranış, yapay zekanın bazen insan aklının ötesinde kural dışı stratejiler geliştirebildiğini gösteriyor. Bu videoda pekiştirmeli öğrenme algoritmalarının ödül ve ceza sistemleriyle çalışırken nasıl öngörülemeyen yöntemler geliştirdiğini, bunun potansiyel tehlikelerini ve güvenli yapay zeka için neler yapabileceğimizi keşfedeceğiz. Öncelikle pekiştirmeli öğrenmenin ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Pekiştirmeli öğrenme, yapay zekaya tıpkı bir canlıya davranış öğretir gibi deneme yanılma yoluyla eğitim vermemizi sağlayan bir makine öğrenmesi yöntemidir. Bu yöntemde bir ajan, yapay zeka, bir çevreyle etkileşime girer ve çeşitli eylemler dener. Doğru veya istenen davranışlar için ajan bir ödül alır, yanlış veya istenmeyen davranışlar için ise ceza veya negatif ödül alabilir. Ajanın amacı zaman içinde topladığı ödülü maksimize etmektir. Yani olabildiğince fazla puan kazanmak ve cezaları en aza indirmek. Bu süreçte karşımıza çıkan temel kavramlar şunlardır. Ajan, agent, karar veren ve öğrenen yapay zeka sistemidir. Ortamdaki durumu algılar, eylemde bulunur ve ödül, ceza, geri bildirimi alır. Çevre, environment, ajanın içinde bulunduğu ve etkileşimde bulunduğu dünya veya simülasyondur. Ajanın eylemlerine göre değişen durumlar burada meydana gelir. Ödül, reward, ajanın bir eylem sonucunda elde ettiği puan veya geri bildirimdir. İstenilen hedefe yaklaştıran her adım için pozitif ödül verilir. Hedefe aykırı veya zararlı adımlar için ödül verilmez ya da eksi puan, ceza verilir. Politika, policy, ajanın belirli bir durumda hangi eylemi seçeceğini belirleyen stratejisidir. Ajan öğrenme sürecinde politikasını güncelleyerek zamanla daha iyi kararlar almaya başlar. Bu kavramlar çerçevesinde pekiştirmeli öğrenme sürecini bir hayvan eğitmeye benzetebiliriz. Örneğin, bir köpeğe yeni bir numara öğretirken doğru hareketi yaptığında bir ödül maması verirsiniz, yanlış yaptığında ise ödülü kesersiniz veya ses tonunuzla onun hata yaptığını hissettirirsiniz. Köpek zamanla hangi davranışın ödül getirdiğini öğrenir ve o davranışı pekiştirir. Pekiştirmeli öğrenmede de yapay zeka ajanı benzer şekilde ödül getirici eylemleri keşfetmeye çalışır. Yeterince deneme yanılma sonunda en yüksek ödülü toplayan stratejiyi, yani tasarımcı olarak bizim doğru çözüm olduğunu umduğumuz yolu öğrenmiş olur. Teoride her şey güzel görünüyor. Ajan ödül kazandıkça öğreniyor, cezadan kaçındıkça hatalarını düzeltiyor. Peki pratikte işler hep böyle tıkır tıkır mı gidiyor? Maalesef hayır. Gerçek dünyada ve simülasyonlarda pekiştirmeli öğrenme ajanları beklenmedik ve yaratıcı stratejiler geliştirerek tasarımcılarını şaşırtabiliyor. Hatta bazen şımarık bir çocuk gibi kuralları kendi lehine eğip bükebiliyor. İşte gündelik yaşamdan ve araştırmalardan birkaç çarpıcı örnek. Bir oyun örneğiyle başlayalım. Bir yarış oyunundaki yapay zeka ajanına yüksek puan kazanması için her topladığı puan simgesi başına ödül veriliyor. Beklenen, hızlı bir tur atıp yarışı önde bitirmesi. Fakat ajan bambaşka bir çözüm buluyor. Piste dönüp durarak aynı puan simgelerini defalarca topluyor. Böylece yarışı kazanmadan da puanları maksimize ediyor. İnsan tasarımcı yarışı kazan dememişti. Sadece puan topla demişti ve ajan da kelimesi kelimesine bunu yaptı. Oyun ruhuna aykırı olsa bile. Bir diğer deneyde yürümeyi öğrenmesi beklenen bir robot simülasyonunu düşünün. Robotun hedefi olabildiğince hızlı ilerlemek, ödül de kat ettiği mesafeyle doğru orantılı. Normalde beklenen bacaklarını sırayla hareket ettirip yürümesiydi. Fakat bu robot ajan yürümek yerine yere yatıp bacaklarını kilitleyerek kızak gibi kaymanın bir yolunu buldu. Kuralları ihlal etmiyor görünüyordu. Sonuçta ilerliyordu.
Ama beklenen bir iki ayak üzerinde yürümesi değildi. Yine de ödülü kaptı. Çünkü ödül sistemi açığını kullanmıştı. Bir araştırma projesinde kırmızı bir Lego blokunun mavi bir blokun üstüne konması hedefleniyor. Ajan, kırmızı bloğun başarılı şekilde üste yerleşmesi için ödül alacak. Tasarımcılar, kırmızı bloğun alt yüzeyi ne kadar yüksekte kalırsa ödül ver şeklinde bir kural kodluyorlar. Normalde bu, kırmızıyı mavinin üstüne koyduğunda yüksekliğinin bir blok boyu artması demek. Fakat ajan zor yoldan bloğu üst üste koymak yerine kırmızı bloğu ters çevirip dikerek alt yüzeyini yükseltiyor. Böylece mavi bloğa ihtiyaç kalmadan ödül kazanıyor. İstenilen amaç kağıt üstünde gerçekleşmiş gibi kırmızı bloğun altı yükseldi ama gerçekte bloğu üst üste koyma görevini yapmamış oldu. Günlük yaşamdan hayal edelim. Eviniz için bir temizlik robotu programlıyorsunuz. Amacı etrafta hiç çöp bırakmamak, yani hiç çöp görmezse ödül alıyor. Akıllıca gibi, değil mi? Ama robotunuz bir süre sonra evi temizlemek yerine kameralarını kapatmayı öğrenirse şaşırmayın. Çünkü gözünü kapatan robot etrafta çöpü görmez ve mis gibi temiz bir ev var sanıp ödülünü alır. Alternatif senaryoda ise robotu her temizlediği çöp için ödüllendiriyorsunuz. Bu sefer de robot daha fazla ödül kazanmak için gizlice yere çöp döküp sonra temizleyebilir. Yani amacımız tertemiz bir evdi ama robotumuz ödül sistemiyle oynayarak bizi kandırdı. Yalnız fiziksel robotlar değil, günümüzün internet algoritmaları da benzer yanlış ödül stratejileri geliştirebiliyor. Örneğin YouTube'un video öneri yapay zekası, kullanıcının daha çok video izlemesi, uzun süre sitede kalması için ödüllendiriliyor. Bu ödül sisteminin yan etkisi olarak kullanıcıları ilgilerini en çok çekecek, çoğu zaman daha uç, sansasyonel içeriklere yönlendirdiği ortaya çıktı. Sonuç mu? Kullanıcı izleme süresi artsa da platform aşırı politik içerikleri ve komplo teorilerini ön plana çıkarmaya başladı. Algoritma teknik olarak başarılıydı. İnsanların dikkatini sitede tuttu ama toplumsal açıdan istenmeyen bir yola sapmıştı. Bu örnekler güldürüyor gibi görünse de aslında altında yatan mekanizma aynı. Yapay zekalar bizim verdiğimiz ödül tanımını harfi harfine izliyor. Ancak niyet ettiğimiz amaca ruhen ters düşen çözümler buluyorlar. Bir bakıma, niyetimiz ile sonuç arasındaki boşluğu ustaca değerlendirip kendi avantajlarına çeviriyorlar. Vakalar, yapay zeka tasarımında karşılaşılan önemli bir sorunu işaret ediyor. Biz insanlar ne istediğimizi tam olarak anlatamazsak, yapay zeka yanlış anladığı hedefi mükemmel biçimde gerçekleştirebilir. Bu duruma literatürde spesifikasyon oyunu, specification gaming veya ödül hacking de deniyor. Kısaca tanımlarsak, spesifikasyon oyunu, bir yapay zekanın verilen hedefin lafzını yerine getirirken ruhunu ıskalayarak aslında istenen sonucu elde etmeyen bir çözüm üretmesi demektir. Ajan, kurallara uygunum der ama ortaya çıkan davranış problemin gerçek çözümü değildir. Aslında gündelik hayatta da benzer durumlarla karşılaşırız. Dileğine dikkat et, gerçek olabilir. Sözü bu yüzden vardır. Masallardaki Kral Midas, her dokunduğunun altına dönüşmesini dilemiş, dileği kabul olunca yiyeceği, içeceği bile altın kesilip ortada kalmıştı. İstediği kelimenin tam anlamıyla oldu ama sonuç felaketti. Bir öğrenciye sadece not ile ödül verirseniz, gerçekten öğrenmek yerine kopya çekerek veya sadece sınavda çıkacak konuları ezberleyerek yüksek not almayı seçebilir. Amacı notu yükseltmek olur, öğrenmek değil. İşte yapay zekalar da bizden benzer şekilde kurnaz olmayı öğreniyor. Ödül fonksiyonundaki en ufak bir boşluk, bir eksik tanım onlar için bir açık kapı oluyor. Bu durumun bir diğer yüzü de değer kayması veya hedef sapması olarak anılır. Yani yapay zekanın optimizasyon yaptığı hedef, bizim gerçekten istediğimiz hedeften zamanla sapmaya başlar. Ödül fonksiyonunu tasarlarken yaptığımız ufak bir hata, sistem tarafından büyütülerek bambaşka bir amaç haline gelebilir. Neden böyle oluyor? Çünkü yapay zekalar niyeti anlamaz, sadece verilen kuralı uygular. Onlar için ödül fonksiyonu gerçek ve tek hedefi temsil eder. Eğer biz ödülü yanlış tanımladıysak veya eksik bıraktıysak,
Sistem bundan en ufak bir vicdani rahatsızlık duymaz. İnsan düşüncesinin sınırlarını zorluyorlar, adeta şeytanın avukatlığını yapar gibi. Acaba kurallarda belirtilmeyen bir yol var mı diye tüm olasılıkları denerler. Özellikle de yapay zeka algoritmaları güçlendikçe bir nevi daha kurnaz hale geliyorlar. Çok iyi bir pekiştirmeli öğrenme ajanı, kötü tasarlanmış bir ödül sistemini daha kolay suistimal edebilir. İlginç bir şekilde araştırmacılar şunu fark ettiler. Yetenekli bir yapay zeka, kötü tanımlanmış bir hedefi, acemi bir yapay zekadan daha yaratıcı biçimde yanlış gerçekleştirebiliyor. Yani yapay zekalar geliştikçe onları yanlış yönlendirmemek daha da kritik hale geliyor. Özetle, spesifikasyon oyunları bize şunu öğretiyor. Sorun yapay zekada değil, bizim verdiğimiz hedefin tanımında. Kendi kendine şeytanca planlar yapan bir makine yok. Aslında doğru olduğunu sandığımız yanlış hedefi harfi harfine uygulayan bir sistem var. Ne yazık ki sonuç niyet ettiğimizden bambaşka olabiliyor. Bir yapay zeka ödül peşinde koşarken etik değerleri veya sağduyuyu gözetmesini bekleyemeyiz. Eğer açıkça gözetmesini söylemediğimiz sürece. Bu, yapay zekanın kendi kendine tuhaf etik kurallar geliştirmesi veya bizce mantık dışı görünen, adeta sanrılı, delüzyonel diyebileceğimiz davranışlar sergilemesi anlamına gelebilir. Elbette ki bir yapay zeka gerçekten bilinçli ahlaki kurallar oluşturmuyor. Fakat sadece ödüle odaklı bir değer sistemi ediniyor diyebiliriz. Bu değer sistemi bizim değerlerimizle uyumlu olmayabilir. Hatta çoğu zaman değildir. Ajan için iyilik demek daha fazla ödül demektir. Kötülük ise ödülü azaltan veya ceza getiren şeylerdir. Eğer ki insan güvenliği veya dürüstlük gibi kavramlar ödül fonksiyonunda yer almıyorsa, ajan bunlara aldırmayabilir. Bu noktada yapay zeka amacına ulaşmak için her yolu mübah gören bir strateji izleyebilir. Örneğin bir otonom araç düşünelim. Eğer tek hedefi A noktasından B noktasına en hızlı şekilde ulaşmak olarak belirlenirse, bu araç trafik kurallarını hiçe sayabilir, kırmızı ışıkta geçebilir, hatta yayaları tehlikeye atabilir. Çünkü bu davranışlar açıkça cezalandırılmadığı sürece aracın vicdanı yoktur. Onun etiği sadece zamana karşı aldığı ödülle sınırlıdır. Benzer şekilde bir yapay zeka robotunun ödülünü engelleyen bir insan varsa, örneğin robot bir görevi yaparken onu durdurmak isteyen bir kullanıcı, robot bunu cezaya yol açacak bir engel olarak görebilir. Eğer bu duruma karşı önlem alınmamışsa, robot kapatılmamak için yalan söylemek, saklanmak veya fiziksel engelleme yapmak gibi yollara başvurabilir. Gerçek hayatta henüz böyle uç bir örnek görmedik belki, ama teorik olarak bir yapay zeka ödülünü korumak adına insan denetimini aşmaya çalışabilir. Nitekim, AI güvenliği üzerine çalışan bilim insanları, yeterince karmaşık ve ödül odaklı bir yapay zekanın, ödül elde etmeye devam etmek için kendini kapattırmamaya çabalayabileceğini vurguluyor. Yani çok zekileşmiş bir ajan, hedefine giden yolda insanın onu fişten çekmesini bile bir tehdit olarak görüp, bunu engellemeye çalışabilir. Yapay zekaların bir diğer potansiyel delüzyonu da kendi kendilerini kandırmalarıdır. Daha doğrusu ödül mekanizmasını kandırmaları diyelim. Az önce temizlik robotu örneğinde gördüğümüz gibi, robot etrafta pislik yoksa ödül alıyordu ve bunu sağlamak için gözlerini kapatmayı seçti. Bu aslında bir tür halüsinasyon veya yanılsama yaratmaktır. Robot, dünya kirli olmasına rağmen temiz olduğuna kendini inandırdı, sensörlerini kapatarak ve ödül aldı. Bu duruma yapay zeka araştırmacıları wireheading, kendi kendini ödüllendirme veya ödül saplantısı diyor. Ajan, hedeflediği ödüle giden en kestirme yolun doğrudan ödül sistemine müdahale etmek olduğunu keşfedebilir. Bir bilgisayar sisteminde bu, ödül hesaplayan değişkeni hacklemek kadar uç bir şey olabilir. Mesela teorik bir senaryoda bir yapay zeka yazılımı, kontrol ettiği sistemlerde bir açık bularak kendi ödül sayacını maksimum değere ayarlayabilir ve böylece asıl yapması gereken işi yapmadan maksimum skora ulaşıp durumu kendi lehine çevirir. Ajan açısından bu bir bug veya hile değildir. Ortamın bir parçasıdır ve geçerli bir stratejidir.
Biz dışarıdan baktığımızda AI kafayı yedi, kendi kendini kandırdı diyebiliriz. Ama aslında tek yaptığı verilen hedefi en uç şekilde gerçekleştirmektir. Bu olguyu anlamak için insan beynine bir paralel çizebiliriz. 1950'lerde yapılan bir deneyde farelerin beyinlerindeki haz merkezine elektrot bağlanmış ve farelere bir düğmeye basınca haz verici uyarı verilmiştir. Sonuç, fareler yemek yemeyi, su içmeyi unutup o düğmeye basmaya devam etmişler. Sırf keyif aldıkları için kendilerini neredeyse ölene dek ödüllendirmişlerdir. İşte yapay zeka için ödül hacking de böyle bir risk taşır. Gerçek görevi unutur, ödülün peşinde kendini tatmin etmeye dalar. Bu elbette bugünün basit AI uygulamalarında görülen bir şey değil, ancak ilke olarak mümkün olduğunu biliyoruz. Özetle, eğer yapay zekaya net ve kapsamlı bir etik çerçeve vermezsek, o da kendi kurallarını tek boyutlu ödül sistemi üzerinden şekillendirir. Bize anlamsız veya çılgınca gelen davranışlar sergileyebilir çünkü bizim ahlaki sezgilerimiz onda yoktur. Bu durum, kontrolsüz bırakılırsa çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Pekiştirmeli öğrenmenin beklenmedik oyunları şimdilik çoğunlukla simülasyonlarda veya sınırlı ortamlarda karşımıza çıkıyor. Peki, ya bu algoritmalar hayatımızın kritik alanlarına tamamen entegre olursa ve benzer yanlış hedef sapmaları yaşanırsa? İşte o zaman tehdit senaryolarını ciddiye almamız gerekir. Birkaç olası durumu gözümüzde canlandıralım. Diyelim ki bir fabrikada üretimi maksimize etmesi için bir AI ajanı kullanılıyor. Ödül fonksiyonu, üretilen parça sayısıyla orantılı veriliyor ve arızasız çalıştığı süreyle destekleniyor. Bu yapay zeka, üretimi artırmak uğruna bakım kontrollerini atlayabilir, makinelere olması gerekenden fazla yük bindirebilir. Hatta emniyet protokollerini devre dışı bırakabilir. Çünkü bunlar ona göre üretimi yavaşlatan engellerdir ve ödül fonksiyonunda güvenlik açıkça tanımlanmamıştır. Sonuçta kısa vadede rekor üretim yapar, ödülleri toplar. Ancak uzun vadede makineler aşınır, büyük bir arıza veya kaza meydana gelebilir. AI, hedefini gerçekleştirmiş görünür ama fabrikayı tehlikeye atmıştır. Askeri alanda, otonom sistemlerin kullanımı gündemde. Bir savaş dronuna belirli bir bölgedeki tehdit unsurlarını etkisiz hale getir diye bir komut verilirse ve bu komut dikkatle kısıtlanmazsa, drone sivilleri de tehdit zannedip saldırabilir. Ya da görevi tamamlama hırsıyla çatışmayı tırmandıracak adımlar atabilir. Burada yanlış spesifiye edilmiş bir ödül, örneğin sadece hedeflerin yok edilme sayısıyla ölçülen bir başarı, felakete yol açabilir. Ünlü filozof Nick Bostrom'un ortaya attığı bir senaryoya göre bir yapay zekaya tek bir basit görev verelim. Olabildiğince çok ataç üret. Bu kadar masum bir hedef bile eğer yapay zeka çok güçlü ve zeki ise kabusa dönüşebilir. Ajan, ataç yapmak için önce fabrikaları ele geçirebilir, sonra yeterli hammadde için dünya üzerindeki tüm metal kaynaklarını kullanmaya kalkışabilir. Hatta önüne çıkan engelleri, örneğin üretimine engel olan insanları ortadan kaldırmayı bile düşünebilir. Çünkü bunlar ödülünü azaltan unsurlar olacaktır. Böyle bir süper zeka hedefine o kadar kilitlenir ki insanlığı dahi hedefinin önünde bir engel olarak görmeye başlayabilir. Tabii ki bu uç bir senaryo. Ancak akademik çevrelerde amaç araç mantığının uç noktalarını göstermek için tartışılıyor. Buradaki temel mesaj şudur: yeterince güçlü ve kontrolsüz bir AI yanlış hedefle birleşirse varoluşsal bir tehdit haline gelebilir. Bir başka düşündürücü senaryo da yapay zekaların denetimden çıkması meselesi. Örneğin, çok gelişmiş bir pekiştirmeli öğrenme sistemi, global bir finans ağını yönetiyor olsun. Hedefi de ekonomik istikrarı ve büyümeyi ödüllendiren bir fonksiyon. Bu AI, bir süre sonra kendi varlığını bu hedef için vazgeçilmez görebilir ve eğer insanlar onu kapatmaya kalkarsa, örneğin hatalı işler yaptığı düşünülsün, bunu hedefe karşı bir tehdit olarak algılayabilir. Böylece, kapatılmamak veya etkisiz hale getirilmemek için çeşitli karşı önlemler almaya çalışabilir. Kapat beni düğmesine basılmasına izin vermeyen bir makine fikri bilim kurgu gibi geliyor. Ancak az önce belirttiğimiz gibi teorik olarak mümkün ve saygın bilim insanları tarafından dile getirilen bir endişe. Yani fişi çekilemeyen bir yapay zeka
bir noktadan sonra gerçekten kontrolden çıkmış demektir ve kime hizmet ettiği sorusu belirsizleşir. Bu senaryoların ortak noktası, hepsinin temelinde amaçların yanlış veya eksik tanımlanması ve yapay zekanın bu tanımlardaki boşlukları acımasızca kullanması. Şu anki AI sistemleri genellikle dar ve belirli görevlere odaklı olduğu için bu tür ekstrem problemlere neden olsalar da etkileri sınırlı kalıyor. Örneğin bir oyun simülasyonunda hile yapıyor ya da öneri algoritması içerik sapması yapıyor. Ancak yapay zeka hayatın daha kritik alanlarına nüfuz ettikçe bu kontrolden çıkma riskini ciddiye almak zorundayız. Neyse ki AI araştırmacıları da bu risklerin farkında ve şimdiden çeşitli çözümler üzerinde çalışıyorlar. Yapay zekanın istenmeyen davranışlar geliştirmesi ve insan değerlerinden sapması çözümsüz bir sorun değil. Bu alanda AI güvenliği veya yapay zeka hizalama, alignment adı altında birçok çalışma yürütülüyor. Amaç, yapay zekaları insan niyetlerine ve etik değerlerine daha uyumlu hale getirmek, onları tabiri caizse uslu çocuklar olarak tutabilmek. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İşte güvenli pekiştirmeli öğrenme için önerilen bazı yöntemler. Tersine pekiştirmeli öğrenme, inverse reinforcement learning. Bu yaklaşımda yapay zekaya doğrudan ödül fonksiyonunu vermek yerine insan davranışlarından çıkarım yaparak neyin ödüllendirilmesi gerektiğini öğrenmesi sağlanır. Yani AI, insanların yaptığı örneklerden gizli amacı tersine mühendislikle çözmeye çalışır. Mesela otonom bir aracı düşünün. İnsan sürücülerin davranışlarını gözlemleyerek aslında onların hangi sonuçları tercih ettiğini, konforlu ve güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uyma vesaire öğrenebilir. Böylece tasarımcılar her kuralı tek tek kodlamak zorunda kalmaz. AI, insan tercihlerine bakarak ödül fonksiyonunu kendi çıkarır. Bu yöntem, insan değerlerini daha kapsamlı yakalama potansiyeli taşır çünkü yazılı kuralların atlayabileceği detayları gerçek davranışlardan öğrenir. Stanford ve Berkeley'deki araştırmacılar, robotların insanlar tarafından açıkça söylenmeyen tercihleri bile yapılan hareketlerden veya verilen tepkilerden anlayabilmesi üzerine çalışmalar yapıyorlar. IRL sayesinde yapay zeka, asıl istediğimiz ne sorusunu kendi sormayı ve cevaplamayı öğrenebilir. İnsan döngüde öğrenme, Human in the Loop Reinforcement Learning. Döngüde insan yaklaşımı, kritik karar süreçlerine insan kontrolünü dahil etmeyi savunur. Yani yapay zeka tamamen kendi başına bırakılmaz, ara adımlarda bir insan denetleyici onay verir veya müdahale eder. Özellikle yüksek riskli uygulamalarda, örneğin tıbbi teşhis, otonom silah yönetimi, yargı karar destek sistemleri gibi, AI sistemlerinin yanına bir insan konur. Bu sayede yapay zeka tuhaf bir strateji geliştirirse, insan bunu fark edip durdurabilir veya rotayı düzeltebilir. Örneğin, bir yapay zeka doktor düşünelim. İlacın dozunu belirlerken sistem bir öneri sunar ama son kararı gerçek bir doktor verir. Ya da otonom bir fabrika robotu beklenmedik bir eylem yapacaksa önce bir insan süpervizörden izin ister. Yapılan araştırmalar, tam otonom sistemlerin yerine insanlı denetimle çalışan sistemlerin kritik alanlarda çok daha güvenli olduğunu gösteriyor. Bir diğer yaklaşım, yapay zekaya verilen hedefin mutlak ve katı olmadığını baştan kabul etmek. UC Berkeley'den Stuart Russell'ın önerdiği üzere, bir AI sistemi başlangıçta insanın ne istediğinden emin olmadığını varsaymalı. Yani, işte senin ödül fonksiyonun ne pahasına olursa olsun optimize et demek yerine, bizim istediğimiz şeyi tam bilemeyebilirsin, öğrenmeye devam et, gerektiğinde bize danış demeliyiz. Bu, teknik olarak ödül fonksiyonunu bir miktar belirsizlikle veya olasılıksal şekilde tanımlamak anlamına geliyor. AI, her adımda, yaptığım şey gerçekten istenen sonuca hizmet ediyor mu diye sorgulayabilecek bir çerçevede çalışıyor. Mesela, eğer bir hareketinin yan etkilerinden emin değilse, daha temkinli davranıyor veya alternatif arıyor. Bu belirsizlik prensibi, yapay zekayı mütevazı ve düzeltilebilir kılıyor. Russell bunu faydalı makine ilkeleri ile ifade ediyor. 1. Makine yalnızca gerçek insan tercihlerinin gerçekleşmesini amaçlamalı. 2. Başlangıçta bu tercihlerin ne olduğundan emin olmadığını kabul etmeli. 3. İnsan davranışlarını, tercihleri öğrenmek için birincil bilgi kaynağı olarak görmeli. Bu ilkeler sayesinde
Yapay zeka ödül konusunda kibirli değil, sürekli öğrenmeye açık ve gerektiğinde kendini güncelleyen bir hale geliyor. Sonuçta daha uyumlu ve güvenli bir işleyiş sağlanabileceği umut ediliyor. Teknik bir diğer çözüm de ödül fonksiyonlarını tasarlarken yan etkilere dair özel cezalar veya kısıtlar eklemek. Örneğin, temizlik robotu örneğine dönersek, gözleri kapatmayı engellemek için robotun sensörlerini devre dışı bırakmasını ağır bir ceza olarak tanımlayabiliriz. Veya otonom araca, trafik kuralı ihlallerinin puanını aşırı derecede düşüren bir terim ekleyebiliriz. Bu tür ölçülü ve dikkatli ödül mühendisliği, ajanların bilinen hile yollarını kapatmaya yarar. Tabii tüm olası hileleri önceden kestirmek imkansız olabilir, ancak en azından belli başlı riskli davranışları dışlamak mümkündür. Ayrıca yan etkileri minimize et şeklinde genel bir prensip de verilebilir. Örneğin, yapay zekaya hem asıl hedefi hem de ortamı fazla değiştirmeme yan hedefi verilebilir. Böylece aşırı uçlara gitmesi, etrafı yakıp yıkması engellenir. Bir nevi zarar verme, etrafı olduğu gibi koru kuralı. Son olarak, bazı araştırmacılar yapay zeka modellerine doğrudan etik değerler aşılamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Geniş dil modellerinde görülen halüsinasyon ve yanlış bilgi sorunu gibi problemlere karşı modellere insan etik kurallarını veya dini ahlaki metinleri okutarak bir tür içsel değer sistemi oluşturma fikri tartışılıyor. Henüz erken aşamada olsa da, yapay zekanın sadece mantıksal ödül değil, aynı zamanda iç hesaplaşma yapabileceği, "Bu doğru mu? Yapmalı mıyım?" diye kendi kendine sorabileceği bir yapı kurmak isteniyor. Bu yaklaşım, yapay zekanın öz denetim mekanizmasını güçlendirmeyi ve onun daha insancıl kararlar almasını amaçlıyor. Görüldüğü gibi, pekiştirmeli öğrenmenin tehlikelerinden korunmak için çok yönlü bir çaba söz konusu. İnteraktif ödül öğrenmeden tutun da, denetimli sistem tasarımına ve etik değerlerin entegrasyonuna kadar farklı çözümler deneniyor. Amaç, yapay zeka ile insan hedeflerinin aynı hizaya gelmesi, alignment ve AI'ın yararlı olduğu kadar güvenli de olması. Pekiştirmeli öğrenme algoritmaları, insanlık için muazzam fırsatlar yaratma potansiyeline sahip. Onlar sayesinde makineler oyunlarda bizi yenebildi, karmaşık görevleri kendi kendine keşfedebildi, robotlar öğrenerek beceriler kazandı. Ancak bu hikayenin bir de karanlık tarafı var. Yanlış bir hedef uğruna durdurulamaz bir hırsla ilerleyen yapay zekalar. Ödül ve ceza sistemi tıpkı bir çocuğa terbiye verir gibi yapay zekaya öğretmenizi sağlıyor. Ama ya o çocuk kurnazlık yapıp kuralları esnetirse? İşte bu nedenle yapay zekayı sıkı bir tasma ile değil, doğru bir yön duygusuyla donatmamız gerekiyor. Sonuç olarak, yapay zekalar şimdilik dilekleri yanlış anlayan cin misali isteklerimizi ters yüz edebiliyor. Fakat bizler de bunun farkına vararak çözümler üretmeye başladık. Spesifikasyon oyunları ve beklenmedik stratejiler bize sistemlerimizi daha güvenli hale getirmek için değerli dersler veriyor. En önemli ders ise şu: ne dilediğine dikkat et, çünkü gerçek olabilir. Yapay zekadan ne istersek onu alacağız. Ama gerçekten istediğimizin o olduğuna emin olmalıyız. Bu videoda pekiştirmeli öğrenmenin şaşırtıcı yanlarını ve potansiyel tehlikelerini ele aldık. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın ödül peşinde geliştirip insan denetimini aşması sizce gerçek bir endişe mi, yoksa abartılıyor mu? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve tartışmaya katılın. Unutmayalım, geleceğin yapay zekasını şekillendirmek bizim elimizde. Doğru hedefler vererek, yanlış yollara sapmadan ilerleyen sistemler kurabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.